Merhaba dostlar, ben Doktor Ekrem. Yine bir önemli konuyla sizinle beraber olmak sevindirici. Bugün sizlerle şizofreni hakkında konuşmak istiyorum. Şizofreni, düşünce, algı ve davranışta ciddi bozulmalara yol açan kronik bir ruhsal hastalıktır. Kişi gerçekliği farklı algılar, sesler duyar, sanrılar yaşar ve sosyal ilişkilerde zorlanır. Erken tanı ve düzenli tedaviyle kontrol altına alınabilir. Ancak damgalanma hastaları daha da zorlar. Dostlar, şizofreni bazen paranoya hastalığı diye yanlış bilinir. Aslında şizofreni 4 ana tipte görülür ve paranoid şizofreni en yaygınıdır. Burada kişi takip edildiğini, zehirlendiğini düşünür, sesler duyar. Diğer tiplerde ise duygusal küntülük, hareketsizlik veya düşünce bozukluğu ön plandadır. Şizofreni, düşünce, algı, duygu ve davranışı derinden etkileyen, tekrarlayan psikoz ataklarıyla seyreden ciddi bir ruhsal hastalıktır. Bu hastalıkta kişi zaman zaman gerçekliği diğer insanlardan çok farklı algılar. Bu dönemler dışında ise görece daha sakin ve kısmen dengeli dönemler yaşayabilir. Şizofrenide akut psikoz denilen dönemlerde kişi dünyayı normalden çok farklı algılar. Sesler duyabilir, takip edildiğini veya etkilendiğini hissedebilir, düşünce ve konuşma akışı bozulabilir. Şizofreni kelimesi, kelime anlamı olarak bölünmüş zihine gönderme yapsa da, bu hastalık birden fazla kişiliğe sahip olma durumu değildir. Farklı ya da bölünmüş bir kişilik yapısı değil, algı ve düşünce süreçlerinde bozulma söz konusudur. Şizofrenide belirtiler çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve bu farklılıklar bazı alt tiplere ayrılarak açıklanır. Paranoyak şizofreni, sanrılar, örneğin zarar göreceğine, takip edildiğine inanma ve halüsinasyonlar, olmayan sesleri duyma gibi ön plandadır. Genellikle 25 ila 35 yaşları arasında başlar. Hebefrenik şizofreni, özellikle 15 ila 25 yaş arasında başlayan uygunsuz veya hızla değişen duygulanım, dağınık düşünce ve davranış bozukluklarıyla seyreder. Katatonik şizofreni, hareketsiz kalma, amaçsız hareketler, donup kalma, tuhaf pozisyonlarda bekleme gibi belirgin hareket bozukluklarıyla karakterizedir ve yine çoğunlukla 15 ila 25 yaş arasında başlar. Şizofrenik kalıntı, rezidüel. Akut psikotik dönemlerden sonra uzun süre süren isteksizlik, içe çekilme, duygusal küntülük, konsantrasyon ve hafıza sorunları gibi daha sönük ama kronik şikayetler ön plandadır. Akut psikozlar çoğu kez haftalar, aylar öncesinden. Gerginlik, huzursuzluk, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü, hafif algı bozuklukları ve sosyal geri çekilme ile önceden haber verir. Şizofreninin tek bir nedeni yoktur. Genetik yatkınlık ile biyolojik ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı kabul edilir. Genetik, bir ebeveyninde şizofreni olan çocukların yaklaşık %12'si yaşamının ilerleyen dönemlerinde şizofreni geliştirir. Bu oran genel toplum sıklığının üzerindedir. Biyolojik ve gelişimsel etkenler, beyin yapısında veya işlevlerinde değişiklikler, anne karnında ya da çocuklukta geçirilen gelişimsel bozukluklar ve bazı enfeksiyonlar risk artışıyla ilişkilendirilmiştir. Çevresel ve psikososyal faktörler, yoğun ruhsal stres, büyük yaşam değişiklikleri, ayrılıklar, taşınma, işe, okula başlama gibi psikotik dönemleri tetikleyebilir. Aşırı eleştirel ve aşırı korumacı aile ortamları, travmatik yaşantılar ve uyku bozuklukları da hastalığı besleyen faktörler arasında sayılmaktadır. Madde kullanımı, özellikle esrar ve amfetamin gibi uyarıcıların kullanımı, psikotik atak geçirme ve şizofreni geliştirme riskini artırabilir. Görülme sıklığı ve gidiş şizofreni, toplumda görece nadir görülen ama etkisi ağır olabilen bir hastalıktır. Tahmini olarak her 1000 kişiden yaklaşık 5 kişi yaşamının bir döneminde şizofreni geçirir. Erkeklerde biraz daha sık görülür.
Genellikle ilk belirgin akut dönem 15 ila 35 yaşları arasında ortaya çıkar. Çocukluk çağında başlaması oldukça nadirdir. Hastaların yaklaşık 1/4'ü yaşamı boyunca yalnızca tek bir akut psikoz yaşarken 35 çoğunda yıllar içinde yineleyen ataklar görülür. İlk ataktan sonraki 2 yıl içinde nüks oranı yaklaşık %60'tır. Hastalık bazı kişilerde tedaviyle birlikte uzun süre belirti göstermeden görece işlevsel bir yaşamla devam ederken, bazılarında kalıcı kısıtlılık ve yoğun destek gereksinimi oluşabilir. Yaşam beklentisi ortalama olarak genel nüfusa göre yaklaşık 15 yıl kısalmıştır. Bunun arkasında artmış madde kullanımı, sigara, alkol, yetersiz sağlık bakımı, enfeksiyonlar, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi bedensel hastalıkların daha sık görülmesiyle ilaç yan etkileri gibi çok sayıda neden vardır. Şizofreni hastalarının yaklaşık %5'i intihar nedeniyle hayatını kaybeder. Özellikle ilk psikoz dönemini yaşayan genç erkekler ve uzun süredir ağır seyir gösteren kişiler bu açıdan yüksek risk grubundadır. Tanı nasıl konur? Şizofreni tanısı, yalnızca belirti kümelerinin dikkatli değerlendirilmesi ve dışlayıcı incelemeler sonrasında bir uzman psikiyatrist tarafından konur. Tanı için sanrılar, uzun süren işitsel halüsinasyonlar, özellikle sesler duyma gibi tipik belirtilerin en az bir ay süreyle belirgin olması gerekir. Görüşmeler yalnızca kişiyle değil, mümkünse aile üyeleriyle de yapılır. Davranış gözlemleri, ruhsal durum muayenesi ve ayrıntılı öykü önemlidir. Fizik muayene, nörolojik değerlendirme ve gerekirse laboratuvar görüntüleme testleriyle. Epilepsi, tümör, ağır metabolik bozukluklar veya madde alkol etkisi gibi benzer belirtiler doğurabilecek başka nedenler dışlanır. Özellikle ergenlik döneminde yoğun duygusal dalgalanmalar, kimlik arayışı gibi gelişimsel süreçlerden psikotik belirtileri ayırt etmek güç olabilir. Bu nedenle uzman değerlendirmesi kritik önemdedir. Tedavi ve destek erken, düzenli ve kişiye özel planlanmış tedavi. Hem belirtileri hafifletmek hem de uzun vadeli işlevselliği korumak için belirleyicidir. İlaç tedavisi, antipsikotikler, akut psikoz dönemlerinde sanrı ve halüsinasyonları azaltmada, uzun vadede de nüksleri önlemede temel tedavi araçlarından biridir. Bununla birlikte kilo alımı, uyku hali, hareket bozuklukları, metabolik sorunlar gibi yan etkiler görülebildiği için ilaç seçimi ve doz ayarı her hasta için ayrı yapılmalıdır. Tedavi ve destek erken, düzenli ve kişiye özel planlanmış tedavi. Hem belirtileri hafifletmek hem de uzun vadeli işlevselliği korumak için belirleyicidir. İlaç tedavisi, antipsikotikler, akut psikoz dönemlerinde sanrı ve halüsinasyonları azaltmada, uzun vadede de nüksleri önlemede temel tedavi araçlarından biridir. Bununla birlikte kilo alımı, uyku hali, hareket bozuklukları, metabolik sorunlar gibi yan etkiler görülebildiği için ilaç seçimi ve doz ayarı her hasta için ayrı yapılmalıdır. Psikoterapi ve psikoeğitim. Bilişsel davranışçı terapi, hastanın düşünce hatalarını fark etmesine, belirtilerle başa çıkma becerilerini geliştirmesine ve gerçeklik değerlendirmesini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Aile terapisi ve psikoeğitim programları hem hastanın hem yakınlarının hastalığı anlamasını, erken uyarı belirtilerini tanımasını ve kriz durumlarıyla daha iyi baş etmesini sağlar. Psikososyal ve sosyoterapi desteği, mesleki rehabilitasyon, korumalı iş imkanları, günlük yaşam becerilerini destekleyen hizmetler ve sosyal beceri eğitimleri, kişinin olabildiğince bağımsız ve üretken bir yaşam sürmesine yardım eder. Uygun destekle, bazı hastalar eğitim veya iş yaşamına geri dönebilir. Bazıları da kısmi destekle toplum içinde yaşamını sürdürebilir. Akut ağır dönemlerde kişi hastalığının farkında olmayabilir ve tedaviyi reddedebilir.
Bu durumda kişinin kendisine veya çevresine ciddi zarar verme riski varsa, yasal çerçeveler içinde zorunlu yatış gerekebilir. Birçok ülkede ileride yaşanabilecek krizler için tedavi anlaşmaları, vekalet ve tıbbi vasiyet gibi belgelerle kişi henüz stabil durumdayken hangi tedbirlerin tercih edildiğini önceden planlamak mümkündür. Nereden yardım alınabilir? Şizofreni ya da psikoz şüphesinde ilk başvuru genellikle aile hekimi veya bir psikiyatri uzmanıdır. Telefonla danışma hatları, kriz merkezleri ve psikososyal danışmanlık hizmetleri akut sıkıntı dönemlerinde hızlı destek sağlayabilir. Birçok ülkede psikoterapist ve psikiyatrist bulmaya yönelik resmi arama portalları ve randevu merkezleri vardır. Almanya'da örneğin psikoterapist odalarının ve sigortalı hekim birliklerinin sağladığı sistemler buna örnektir. Şizofreni, doğru tedavi ve güçlü bir sosyal destekle daha iyi yönetilebilen, seyri kişiden kişiye çok değişen bir hastalıktır. Erken başvuru, düzenli takip ve damgalayıcı tutumlardan kaçınan destekleyici bir çevre, gidiş üzerinde olumlu etki yapar. Dostlar, şizofreni belirtileri hakkında ışık tutmaya çalıştık. Kesin teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz yeni videolar için çok kıymetli. Sağlıklı günler dilerim.